Bizim için çok önemli olan Türklerin özellikle çok ziyaret ettiği 2,5 euro ile 2 euro ile hatta 10 euroya kadar sıcak içecekler içebiliyorsun. Antik dünyanın en büyük heykellerinden birisi var. Hatta bu New York'un girişinde o meşale var ya. Şöyle kemerli kapılardan. Hepinize merhaba, yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün Rodos'un Old Town dediğimiz şehir merkezi, kale içi artık nasıl söylerseniz oraya gezmeye başladık. Şimdi hediyelik eşyalar, işte bakalım yiyecek içecek neler var, onların fiyatları, gezmeleri, birkaç tane önemli yapı var, onları gezeceğiz. İşte Hipokrat Meydanı, Şövalyeler Sokağı gibi onları gezeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum, yeni bölüme hoş geldiniz. Tüm Avrupa'da olduğu gibi şunlardan yine serbest. Her yerde satılıyor. Şurada deniz kabukları. Wow! Koca deniz kabukları. Süngerler. Her yerde sünger de var. Yüksek kalitede demiş. Az önce gösterdiğim 3 kapılardan, kemerden girince o hediyelik eşyacılardan sonra asıl kaleye geliyorsun. Kalede içinde gezilebilecek kocaman bir yeri var. Şöyle topları falan var. Aslında olması gereken kale burası. Her kalabalık olunca içeride müzik de yapıyorlar. Hello. Dükkanı çevirmişler. Böyle tavernalar dışında ne yenir derse şöyle beef gyroslar var. Chicken salat. Şu gyros hem etten hem balıktan hem domuzdan yapılıyor. Şu bizim dönere çok benziyor, ondan yiyebilirsin. Klasik pizza, burger. Bakın şu çok tanıdık değil mi adı? Hem adı hem kendisi. Bunların hepsi var. Bizim için çok önemli olan Türklerin özellikle çok ziyaret ettiği bir yere geldim. Kanuni Sultan Süleyman Camii. Bu şekilde pembe taştan yapılmış bir cami. Burası normalde hani biz fethettiğimizde kiliseleri camiye çevirdik ya. Kanuni Sultan Süleyman zamanında onun onuruna burası sıfırdan yapılmış. Yani bir kilisenin çevrilmesi değil. Burası hani sıfırdan direkt cami olarak inşa edilmiş ve aktif. Caminin hemen yanında bizden izler görünmeye devam ediyor. Şurada da bir han gibi sanırım. Allah yazıyor. Okuyabildiklerim. Şöyle bir, burayı artık kafeye dönüştürmüşler ama burası kullanılıyor. Hemen sırtında da Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Antalya Kale içini görenler şu sokağa çok benzeteceklerdir. Bir kale içi. Çok net burası. Şöyle hediyelikçiler, magnetler falan. Şunlar Rodos'a özgü. Ne kadarmış? 2 euro yazıyor, bak kenarına yazmışlar. Ama size tavsiyem şehir içinde burada ne alırsam 1 milyoncu var, 1 eurocu. Oralara gidin, orada sınırsız magnet, hediyelik eşya, her şey var. Yani şehrin her adımında görebilirsin 1 eurocuyu. Oradan alın. Tavsiyedir bu da. Buralarda uzo meşhur. Uzo'nun setleri var. Şu şekilde set yapmışlar. Mesela şöyle bir şey 7.90. Special offer. İşte şöyle uzolar alırsan 5+1 tanesi 1.90 herhalde. Uzo satıyor burası. Hello. Bayağı alkol var ya. Sumanlı. Bayağı. Şunlar ne? Special. Bunlar da şeyler. Likörler. 5 euro. İşte tatlı, nane, muzlu falan. Bütün likörler 5 euro. Şöyle kocaman marka ama daha uygunlarını da gezerek bulabilirsin. Bu tarz içecekleri kullanıyorsan. Şöyle menü yapmışlar. 16.90'a menü var. Böyle ekmek, salata, musakka, gyros, az önce gösteren döner, soldaki
sardin, balık, bira veya şarap. 16.90. O kaleden aşağı indiğinizde bir yer. O tepeden, camiden aşağı inince çok güzel bir tane şey var, kafe var. Şimdi buradaki fiyatları göstereyim, bir de kafeyi göstereyim. Ağaç altı çok serin bir yer. Hepinizin sevebileceğini düşündüğüm bir yer. Reklam değil bu söyleyeceğim. Sokrates Garden denen şöyle bir yer. Kesinlikle reklam değil, zaten Yunan bize reklam vermez. Burada işte kahveler falan var. İşte şuradan size de göstereyim. 2,5 euro ile 2 euro ile hatta 10 euroya kadar sıcak içecekler içebiliyorsun. Ondan sonra pizzalar falan 8,5, gayet uygun. Plajda falan çünkü pizzalar 10 euro falan. 10-12 euro. Biralar bir tık pahalı geldi. Normalde 3,5 euroya da bira var ama burada 4,5'tan falan başlamış. İşte Greek Cafe deyince bizim Türk kahvesini getiriyorlar. Türk kahvesi arkadaşlar. Bu şekilde. Burada fiyatlar uygun. Bir de böyle ağaç altından bizim sevdiğimiz yerlerden birisi. O yüzden buraya gelip oturabilirsiniz. Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nden aşağı inince bir de Mehmet Ağa Camisi var. Şu şekilde. Yine sizi karşılıyor. Burası da 2024'te de restore görmüş. 2004'te restore görmüş. Mehmet Ağa Camii. Şu şekilde çeşmesi de var. Zaten diğer yapılardan çok farklı bir şekilde görünüyor. Mehmet Ağa Paşa Camisi'ni döndükten sonra sola dönüyorsunuz, orayı karşınıza alıp. Ondan sonra biraz yürüdükten sonra meşhur Şövalyeler Sokağı'na geliyorsun. Burada harika manzara. Yani zamanında burada şövalyeler oturmuş. Burada hanlarda, şunlarda konaklamış. Asıl Rodos'un şövalyeler şehrinin olduğu sokak. 12 adaların en büyüğü Rodos'un. Neden 12 adalar dendiğinde, yani burada daha çok fazla ada var ama 12 tane adanın olmasının sebebi burada 12 tane beylik diyelim veya işte muhtar diyelim artık ona. Onların yöneticilerinin olduğu yer. Rodos da bunların en büyüğü olduğu için o 12 beyliğin işte başkenti burası, Şövalyeler kenti. Şimdi kaleden çıktım. Kale içinden çıktım daha doğrusu. Hipokrat Meydanı var. Oraya da gideceğim ama önce bir şeyler yemem lazım. Hem de şuradaki şeyleri, yer değirmenlerini ve antik dünyanın en önemli harikalarından birisi Rodos heykeli hakkında oralara bakmaya gideceğiz. Devam edelim. Zaten Rodos'a feribotla geldiysen buranın Mandrake limanı olduğunu biliyorsun. Burada işte şu yel değirmenleri var. Bizim Datça'da falan da, Ayvalık'ta da var biliyorsun. Bunun önemi ne peki? Niye burada yel değirmeni var? Zamanında işte şöyle gemiler buraya gelip tahılları buraya bırakıyorlarmış. Bırakılan tahıllar hemen burada öğütülüp Rodos'a, şehre götürülüyormuş. Yel değirmenlerinin tam karşısında, yani Mandrake'nin diğer tarafında geyikler var. Geyik heykelleri var. Şimdi orada zamanında antik dünyanın en büyük heykellerinden birisi var. Hatta bu New York'un girişinde o meşale var ya, onun gibi güneş tanrısı Helios'un heykeli var. Antik dünyada en önemli eserlerden bir tanesi var. Zamanında orası deprem nedeniyle yıkılmış. Peki güneş tanrısının ne alakası var? Aslında bu Rodos antik dünyada güneş tanrısının adası. Zeus Titanları yendikten sonra Olimposlu tanrılarla dünyayı bölüştürmek istiyor. İşte bu bölüşümü yaparken güneş tanrısı Helios günlük bir gezintisine çıktığından dolayı ne yapıyor? Bu bölüşmeye giremiyor, mirası paylaşamıyor. Ondan sonra diyor ki Zeus'a, bu haksızlık oldu, bunu yeniden yapabilir misin? Zeus da diyor ki tamam yapalım. Helios da diyor ki ama bir şartım var. Güneşin doğduğunda denizin köpüklerinden çıkan bir yer istiyorum ben diyor. Güneş tanrısı da kendisi olduğu için
için. Neyse güneş doğduğunda işte denizin köpüklerinde ilk görünen yerde Rodos oluyor doğal olarak. O yüzden burası güneş tanrısı Helios'a verilmiş. Yel değirmenlerini bitirdik. Rodos'un şehrin tamamı kaleyle kaplı olduğu için 11 mi 13 mi ne kapısı var kaleye giren. Onlardan birine tekrar girdik. Hipokrat'a gideceğiz ve bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Pazar günü bugün, o yüzden kapalı olabilir. Şöyle outlet varmış. Hats, bags, flip flops 5.98 euro. Tişörtler 5 euro, elbiseler 8 euro diyor. O limandan, yel değirmeninden gelince oraya girdikten sonra buraya da bakabilirsiniz. Onu göstermek isterdim ama kapalı, bugün pazar. Pazar günleri çok fazla aktif değil. Şehir özellikle kapatıyorlar. Bugün de ona denk geldi. Ama yılmak yok. Devam, gezelim. 5 euroya çanta var. Onu gördüm. Şöyle çok fazla kadın takipçilerim için çok fazla şöyle kıyafet var. Mesela 15 euroya. Şunun paraya mı deniyor? Gerçekten güzel. Şöyle içeride 20 euroya falan var. 30 var şurada. Şimdi şöyle bir yer var. Burada fiyatlar hem güzel hem de güzel şeyler yiyorsun. Dönürsün yani fast food. Şunu ben istedim. 2 tane wrap dürüm var. 2 tane de bira var içinde. O 20 euro. Hani hiçbir şey yok, sadece wrap'ı ye. Hani bira içme falan. Onda 5,5 euro. Onda çocuklar için de düşünülebilir. İşte bunun domuz, et, chicken, işte balık çeşitleri var. Hepsinin fiyatı ona göre değişiyor. Yani chicken'lar doğal olarak en uygunları. İşte şöyle farklı çeşitler var. Hamburgeri var. Hepsinin fiyatları bu şekilde. O girdiğimiz şeyler içeri girince güzel bir yer. Yani 5,5 euroya bir dürüm ve patates yiyebiliyorsun aslında. Şimdi verdik siparişleri, bakalım gelsin. Nasıl bir şey bakalım. Şu şekilde bir tabak ve bir tane içecek, kola da seçebiliyorsun. Bu 19,5 euro. Patates sadece seninki. Bakalım tadına. Bak içine hiçbir şey koydurmadık sana başka. İçine patates dolu. Soğan koymuşlar, domates koymuşlar. Bir de ne var biliyor musun? Cacıkis. Cacığa benzer ama biraz daha yoğun. O da çalıntı doğal olarak. Ama Afiyet olsun. Ama lezzetli, evet. Burası da herkesin gelip fotoğraf çektirdiği Hipokrat'ın meydanı. Bu şekilde Hipokrat Çeşmesi. Burası tam meydan. Bütün kafeler, mafeler hepsi burada. Bütün Greek restoranlar falan. Şu da işte No food, no drink. o çeşme. Abi herkesi çekmeye çalışıyor. Bak sinyalcileri görüyor. Şuradan çeşmeden akıyor. Mevzu bu. Rodos. Şuradan, şu kapıdan, şu kaleden, kalenin surundan içeri giriyorsun. Burada bir sürü sinyalci abi var, çekiyor. Bak orada da var bir tane. Yukarıyı gösteriyor. Hipokrat'ın yeri. Bu şekilde 1-1,5 saat içerisinde bu kale gezilebilir. Ben video çektim, oyalandım falan. Sen gezebilirsin bu şekilde. Beğeni atmayı unutma lütfen. Gezilerin devamı için. Abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Hipokrat Meydanı'ndan hepinize selamlar.